Halep oradaysa arşın da buradadır. Yine kazanacağız, daha büyük kazanacağız. Bizim tek bir gücümüz var, milletimiz. Nasılsınız Tekirdağ yiğit insanları, iyi misiniz? İyi misiniz? Özgür ve güzel bir Türkiye için, demokrasi için, adalet için Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel adım adım Anadolu'yu, Türkiye'yi dolaşıyor. Bugün Yahya Kemal'in, Namık Kemal'in ve Mustafa Kemal Atatürk'ün diyarı Tekirdağ'da. Cumhuriyet Halk Partisi'nin millet iradesine sahip çıkıyor eylemine hoş geldiniz Trakya'nın güzel insanları. Çok güzel olacak her şey, çok güzel olacak her şey, çok güzel olacak her şey. Sevgili dostlar, sizleri Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu, yol göstericimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarıyla tüm aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Olsun. Sevgili dostlar, ön tarafta bizler yığılmaları görüyoruz. 4'er adım geriye gitmenizi önemli rica ediyoruz ve ellerinde kırlangıç bayraklarını tutan gençlik kollarımızdan biraz önce rica etmiştik ama kırlangıç bayrağını tutan kıymetli gençlik kollarımız sizlere göre en sol tarafa ve bu tarafta bana göre sol tarafta olanları da sizlere göre en sağ tarafa davet ediyorum. Trakya'nın güzel insanları, tutuklu belediye başkanlarımızı yanınızda istiyor musunuz? İstiyor musunuz? Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu yanınızda istiyor musunuz? İstiyor musunuz? İstiyor musunuz? Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber, ya hep beraber, ya hep beraber. Yüreğinize, nefesinize sağlık.
Tekirdağ'ın yiğit insanları. Kıymetli çiftçilerimiz, sevgili vatandaşlar, bugün burada milletin bel kemiği olan tarım sektörüne ve bu sektörün görünmeyen en güçlü kahramanları olan çiftçilerimize dikkat çekmek, onların sesi olmak için bulunuyorum. Ben Ender Çeşme, Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Kavakçeşme köyünde çiftçilik yapıyorum. Aynı zamanda halk arasında çiftçi hastalığı olarak bilinen sarı nokta hastalığı nedeniyle görme yetisi %15'e düşmüş çiftçi olan Ömer Çeşme'nin oğluyum. Ben bu toprağın ne olduğunu bilen, emeğin kıymetini yaşayan bir ailenin evladıyım. Bugün burada çiftçilerimizin sıkıntılarını anlatmak için bana söz hakkı veren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Tarım sadece toprakla uğraşmak değildir. Tarım bir milletin bağımsızlığıdır. Geleceğidir. Sofrasındaki ekmeğidir. Ve o geleceği var eden, o sofrayı bereketlendiren, sabah ezanıyla uyanıp toprağın alın terini akıtan çiftçilerimizdir. Ama bugün çiftçilerimiz hiç olmadığı kadar zor durumda. Mazot fiyatları her gün değişiyor. Hasat zamanı gelmiş ama çiftçi mazot almak için kara kara düşünüyor. Dünyada yaşanan krizler mazotu vurdu. Mazot da çiftçiyi yaktı. Mazotun içinde artık sadece petrol değil, çiftçinin umudu, emeği, alın teri ve hayalleri de var. Üstelik bu yetmiyor. Çiftçinin sırtında ağır bir yük olan mazottaki ÖTV ve KDV'yi de taşıyor. Buradan devlet büyüklerimize sesleniyorum. Mazottaki vergi yükü acilen kaldırılmalıdır. Çiftçi üretmek istiyor. Çiftçi kazanmak istiyor. Buğday fiyatları açıklanıyor. Ama destekler hala yetersiz. Geçen sene ton başına verilen 1750 lira bugün 2500 lira açıklandı. Ama sevgili Tekirdağlılar, şöyle bir şey var ki 2500 lirayı kalem oyunlarıyla 630 liraya düşürdüler. Çiftçi ton başına 2500 lirayı istiyor. Fiyatlar yükselse de maliyetler daha hızlı artıyor. Mazot desteği yetmiyor. Gübre, tohum desteği yetersiz kalıyor. Geçmişte mazot buğdaydan daha ucuzdu. Bugün buğdayın neredeyse yarısı mazota gidiyor. Bugün itibariyle 1 litre mazot almak için 5 kilo buğday satmamız gerekiyor. Hatta sizlere daha vahim bir örnek göstermem gerekirse. Bu elimde gördüğünüz kahve 160 lira. Bu 160 lira kahveyi almak için çiftçi 10 kilo buğday satması gerekiyor. 13 kilo süt satması gerekiyor. Buradan devlet büyüklerimize de bunu göstermiş olalım. Ve tüm bunların üstüne bir de kuraklık eklendi. İklim değişti. Yağışlar azaldı. Barajlar boşaldı. Kuraklık artık geçici değil, kalıcı bir tehdit haline gelmiştir. Bu tehditle karşı mücadele ertelenemez. Sulama yatırımları artık bir tercih değil, zorunluluk haline gelmiştir. Çiftçimiz bu mücadeleyle yalnız bırakılmamalıdır. 1000 köye 1000 baraj projesini de buradan devlet büyüklerimize hatırlatmak isterim. Çünkü tarım bir günlük değil, her gün düşünülmesi gereken bir meseledir. Bugün tarlada eksik olan destek, yarın soframıza eksik olan ekmek olarak karşımıza çıkacaktır. En azından çiftçilerimizin kuraklıkın etkileriyle
Ziraat Bankası'na olan borçlarımızın 2 yıl faizsiz bir şekilde ertelenmesi acilen gerekmektedir. Çiftçilerimizin özel bankaya olan borçları aynı şekilde 2 yıl faizsiz Ziraat Bankası tarafından yapılandırılmalıdır. Sayın Tekirdağlılar, dün itibariyle Malkara ilçemizde ve Süleymanpaşa ilçemizde yangınlar oluştu. Buradan Malkara ilçemize ve Süleymanpaşa ilçemizdeki yangınlara geçmiş olsun diliyoruz. Ve sizlere bir duyuru yapmak istiyorum. Hasat zamanı tarlalara sigara izmariti, cam şişe lütfen atmayalım. Çiftçinin umudunu, geleceğini yakmayalım. Kıymetli Tekirdağlılar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne demek istemişti? Köylü milletin efendisidir. Bu sadece bir söz değil, bizim yol haritamız ve bir milletin ayakta kalma reçetesidir. Çiftçiyi yüceltmeyen bir millet açlığa mahkumdur. Gelin yeniden toprağa değer verelim. Üretime, emeğe, çiftçiye sahip çıkalım. Çiftçiye sahip çıkmak, bu ülkenin geleceğine sahip çıkmaktır. Çiftçiye sahip çıkmak, bağımsızlığımıza sahip çıkmaktır. Ben de bir efendi çiftçi olarak hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun, yaşasın Türk çiftçisi! Ender Çeşme'ye çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Tekirdağlılar, izin verirseniz bana aramızda bulunan sizlerin helal oylarıyla 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde göreve getirdiğiniz ilçe belediye başkanlarımızı anons edeceğim. Çerkezköy Belediye Başkanımız Vahap Akay aramızda, hoş geldiniz diyorum. Çorlu Belediye Başkanımız Ahmet Sarıkurt aramızda, hoş geldiniz diyorum. Çok güzel olacak her şey, çok güzel olacak her şey. Hayrabolu Belediye Başkanımız Tuncer Başoğlu aramızda, hoş geldiniz diyorum. Malkara Belediye Başkanımız Nergis Karaağaçlı Öztürk aramızda, hoş geldiniz diyorum. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Mustafa Onur Bozkurter aramızda, hoş geldiniz diyorum. Muratlı Belediye Başkanımız Varol Türel aramızda, hoş geldiniz diyorum. Saray Belediye Başkanımız Abdül Taşyasan aramızda, hoş geldiniz diyorum. Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Volkan Nallar aramızda, hoş geldiniz diyorum. Kolları Genel Başkanımız Osmaniye Milletvekilimiz Asu Kaya aramızda, hoş geldiniz diyorum. Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın aramızda, hoş geldiniz diyorum. Sevgili Tekirdağlılar, Cumhuriyet Meydanı'ndan tüm Türkiye'ye bir ışık olalım mı? Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin nişanesi olan ay yıldızlı Türk bayraklarını kaldırır mısınız lütfen? Kaldırın ay yıldızlı Türk bayraklarımıza. Bugün Türk için susmayız, teslim olmayız, geri adım atmayız diyenler, demokrasimize kastedenlere karşı geri adım atacak mısınız? Geri adım atacak mısınız? Saldırılara boyun eğecek misiniz? Zulme boyun. Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın aramızda, hoş geldiniz diyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Kadın Kolları Genel Başkanımız Asu Kaya, Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın selamlıyor.
Tekirdağ İl Gençlik Kolları Başkanımız Cenk Işıksel aramızda, hoş geldiniz diyorum. Tekirdağ'dan Gençlik Kolları MYK'mız Aytekin Şahin Kaya aramızda. Tekirdağ'da gerçekleştirdiğimiz millet iradesine sahip çıkıyor, mitingini izliyor. Selam olsun seçilmiş belediye başkanlarımıza, selam olsun Silivri zindanlarında tutsak edilen Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na. Şimdi ben buraya sizleri selamlamak üzere Tekirdağ'ı candan belediyecilikle buluşturan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Candan Yüceer'i davet ediyorum. Çok güzel olacak her şey. Kadınıyla, genciyle, emeklisiyle, çiftçisiyle, emekçisiyle bu meydanı dolduran yürekli insanlar. Mavi gözlü şehrimin gün yüzlü, güleç yüzlü, aydınlık insanları. Büyük ailem Tekirdağ, merhaba. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i 3 Kemaller diyarında ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu kararlılıkla bu meydanları dolduranlara, bu umudu yüreğinde taşıyanlara, milletin iradesine sahip çıkmaya, adalete susamış milyonların sesi olmak için bu meydana gelen siz kıymetli hemşerilerime selam olsun. Selam olsun size. Tüm siyasi tutsaklara da bir selam gönderelim mi? Selam olsun onlara. Buradan demokrasi için mücadele eden herkese selamlarımızı, kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Değerli hemşehrilerim, bugün burada milletin iradesine sahip çıkarken yüreğimizde bir derin sızı, büyük bir kayıpla da buradayız. Manisa'nın halkçı, çalışkan belediye başkanı, yol arkadaşımız, sevsin, Allah rahmet eylesin. Sevgili hemşehrilerim, Orta Doğu bir kez daha barut kokusuyla, gözyaşıyla, ölümle sarsılıyor. Masum insanların kaderiyle oynanıyor. Barış bu coğrafyanın en kıymetli ekmeğidir. Bu yüzden Tekirdağ'dan yükselen ses sadece demokrasi için değil, aynı zamanda insanlık için, barış için de bir çağrıdır. Bizler Namık Kemal'in torunları olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden yürüyen insanlar olarak mazlum halkların yanındayız. Mazlumlar için, Filistin için adalet, Türkiye için demokrasi, dünya için barış istiyoruz. Şimdi sizlerden mazlum halklar için bir destek alkışı istiyorum. Bu alkış duyamıyorum. Bu destek alkışı Gazze'ye, tüm mazlumlara moral, zalime de tokat olsun. Olsun mu? Çok teşekkür ediyorum. Burası öyle bir toprak ki bu topraklarda hem tarih var, hem bereket, hem insanlık var, hem mücadele. Vatan sevgisini dizelere döken
Namık Kemal'in doğduğu, Mustafa Kemal Atatürk tarafından Çanakkale'yi geçilmez yapan 57. alayın kurulduğu ve kelimelerle bir milletin ruhunu nakış gibi işleyen Yahya Kemal'in bu milleti mecliste temsil ettiği yer Tekirdağ. Bu şehirde özgürlük bir kültürdür. Ne demiş Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demişti. Bu sözü duvara yazmak kolay. Ama bu sözü anlamak yürek ister, yürek. İşte biz o yüreğe sahibiz. Tekirdağ o yüreğe sahip. Biz Tekirdağ'da o iradeye sahip çıkan milyonlarız. Ve Atatürk'ün izinde yürümekten asla vazgeçmeyeceğiz. Şehrimiz, memleketimiz, Tekirdağ'ımız huzurun, kardeşliğin, emeğin kentidir. Ve biz o güzel şehre hizmet etmeye geldik. Ortak akılla, adil bir şekilde, ayrımsız, ötekisiz, herkesin ihtiyaçlarına duyarlı bir belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz. Buradan bir kez daha söz veriyoruz. Kadim tarihiyle parlayan 3 Kemal'in şehri Tekirdağ'ımızı Cumhuriyet'in 2. yüzyılına yakışır bir geleceğe taşıyacağız. Gençlerimiz bugün üniversite sınavına girdiler. Gençlerimiz geleceklerini aramak için başka illere, başka ülkelere gitmek zorunda kalmayacaklar. Gençlerimizi bu şehirde tutacağız. Kadınlarımızı güçlendireceğiz. Köylerimizi, yok olmaya yüz tutan köylerimizi kalkındıracağız. Sosyal belediyeciliğin şefkatliliğini tüm hemşerim omuzlarında hissedecek. Kıymetli hemşerilerim, biz Tekirdağ'da sadece yolları yapmıyoruz. Gönülleri de birleştiriyoruz. Umudu yeşertiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir şehir sadece binalarla değil, adaletle büyür, adaletle. Seninle gurur duyuyorum Tekirdağ'ım. Hep gurur duydum. Bugün daha çok duyuyorum. Senin cesaretin Türkiye'ye örnek oluyor. Biz biriz. Biz birlikteyiz. Biz buradayız. Biz Tekirdağ'ız. Korkmuyoruz. Susmuyoruz. Neden? Çünkü bu ülkeyi çok seviyoruz, öyle değil mi? Çünkü çok seviyoruz bu ülkeyi. Bu ülkeyi sevenler onu karanlığa terk etmezler. Gün gelecek, adalet yerini bulacak. En güzel deniz henüz gidilmemiş olanıdır. En güzel çocuk henüz büyümedi. En güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımız. Ve biz o güzel günlere yürüyoruz. Yaşanacak güzel günler için mücadeleye devam ediyoruz. Ülkemizin aydınlık yarınlarına olan sonsuz inancımızla her şey Tekirdağ, sen ne güzel bir yersin. Senin denizin mavi, halkın merttir. Senin sokakların özgürlük kokar. Senin insanın boyun eğmez. Senin kalbin Trakya gibi açık, yüreğin Anadolu gibi cesur. Bir sevdamız, bizim sevdamız bu şehre. Bir borcumuz var bu millete. Ve bir sözümüz var Atatürk'e. Bu cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız. Ve şunu bilin ki, şunu bilsinler ki millet büyüktür. Millet büyüktür.
buluşma için Tekirdağ işaret eden Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yanı başımızda Silivri'de tutsak edilen Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Ve diyoruz ki bu yolda asla yalnız yürümeyeceksin. Bunu bir kez daha haykıralım mı? Tekirdağ seninle, Trakya seninle, Türkiye seninle. Bizim gücümüz halktan, yolumuz Atatürk'ten. Hepinizi candan selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Candan Yüceer'e, Trakya'nın güzel insanları sizleri selamlamak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sizleri aslanlar gibi temsil eden Tekirdağ milletvekillerimiz İlhami Özcan Aygun aramızda, hoş geldiniz diyorum. Nurten Yontar aramızda, hoş geldiniz diyorum. Tekirdağ milletvekillerimiz sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Tekirdağ'ın yiğit insanları, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okumak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanım, Genel Başkan Yardımcılarım, milletvekillerim, parti meclis üyelerim, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanım, ilçe başkanlarım, ilçe belediye başkanlarım, il ve ilçe kadın kolu, gençlik kolu başkanlarım, komşu illerimizin il ve ilçe başkanları, komşu illerimizin il ve ilçe belediye başkanları, değerli konuklar, basınımızın güzide temsilcileri, kıymetli Tekirdağlı yurttaşlarım, özgürlüklerine sahip çıkmak için Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran memleket sevdalısı değerli misafirlerimiz, bu şehrin çocuğu olarak sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada yalnızca bir siyasi buluşmada değil, umutlarımızı, kararlılığımızı, Tekirdağ'ımızı ve Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırma azmimizi büyütmek için buradayız. Ülke olarak, parti olarak, Tekirdağ olarak bir özgürlük yürüyüşüne çıktık. Ve bu yürüyüşte cesaretiyle, kararlılığıyla İstanbul'u bir kez daha kazanarak halkın kenti yapan, Türkiye'ye umut olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na Tekirdağ'dan güçlü alkışlarınızla selam gönderelim. Ve elbette bu yürüyüşün lideri, halkın içinde yürüyen, sözünü cesurca söyleyen, partimizi yeniden ayağa kaldıran ve Türkiye'nin birinci partisi yapan, mücadeleci duruşuyla Türkiye'nin umudu olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i Tekirdağ'ın bağrında yürek dolusu sevgiyle kucaklıyoruz. Sayın Genel Başkanımıza Tekirdağ'a hoş geldiniz diyoruz. Tekirdağ sizinle gurur duyuyor. Türkiye sizinle gurur duyuyor. Bu umutlarımızın gerçek olacağı günler çok yakındır. Bu umudu Sayın Genel Başkanımız tüm Türkiye'yi aşıladı. Aydınlık geleceğimiz ufukta göründü. Hep beraber bu aydınlığa yürüyoruz ve hedefimize ulaşana kadar yürümeye devam edeceğiz. Değerli Tekirdağlı komşularım, İstanbul'un muhafızı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve
Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na, onunla birlikte zindanlarda esir tutulan Esenyurt, Beşiktaş, Şişli, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Avcılar, Beykoz, Gazi Osman Paşa, Ceyhan, Seyhan belediye başkanlarımız, parti meclisi üyelerimiz ile haksız yere tutsak edilen bürokratlarımıza, Üç Kemaller Diyarı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izini taşıyan bu topraklardan, Tekirdağ'ımızdan selam olsun. Zindanlarda ise tutulan tüm yoldaşlarımız için çok büyük bir alkış rica ediyorum sizlerden. Elbet bir gün adalet yerini bulacak. Elbet bir gün adalet yerini bulacak. Hepsi görevlerini aşkla, şevkle sürdürmeye devam edeceklerdir. Değerli Tekirdağlılar, kıymetli misafirlerimiz, sizlere İstanbul'un muhafızı, şimdi sizlere Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Silivri zindanlarından Üç Kemaller Diyarı Tekirdağ halkına gönderdiği mesajı okuyacağım. Al bunları. Merhaba Tekirdağ. Kadınlara, gençlere, işçiye, emekliye, çiftçiye, esnafa, Tekirdağ'ın bereketli topraklarına, alın teriyle büyüyen sanayisine, bu güzel memleketin geleceğine inanan herkese selam olsun. Bugün Türkiye bir dönüm noktasında. Ya yönümüzü demokrasiye, hukuka, fırsat eşitliğine dönüp yarınlara umutla bakacağız, ya da her şeyi yeni güne, her geçen gün zulmünü büyüten bu anlayışın oluşturduğu güvensizliğin içinde savrulmaya devam edeceğiz. Bugün Türkiye'de en çok örselenen şey adalet duygusu. Hak aramak suç, hakkını savunmak tehdit gibi gösteriliyor. İnsanlar mahkemelerin önlerindeki yazılı kurallara, kaidelere göre değil, kişiye göre muamele yaptığını görüyor. Bu şahsileştirilmiş, sözde hukuk düzeninde de iktidara doğrudan eklemlenmemiş kimse kendini güvende hissetmiyor. Oysa bir ülke ancak hukukla, güvenle, vicdanla ayakta kalır. Ve adalet sadece mahkemelerde değil, fabrikada, limanda, okulda, organize sanayi bölgelerinde, köyde, mahallede, yani hayatın tam ortasında gereklidir. İşte biz bu yürüyüşe milletimiz hak ettiği onurlu bir yaşamı, refahı, adaleti kazansın diye çıktık. Yine milletimizi yanımıza alarak çıktık. Fakat bu yürüyüşü engellemek için 19 Mart darbesinden beri türlü kumpaslar kuruyorlar. Sözde yargı eliyle sadece ben ve kıymetli görev arkadaşlarım değil, tüm Türkiye rehin alınmaya çalışılıyor. Bilin ki ne bizi ne milletimizi yıldırabilirler. Korkularına da, oyunlarına da boyun eğmeyiz. Bu mücadele memleketimizin her köşesi gibi. Tekirdağ'ın çok büyük önemi var. Çünkü Tekirdağ yalnızca bir kent değil, sanayisiyle, tarımıyla, limanları ve demir yoluyla Avrupa'ya açılan kapımız. Üretimin, emeğin çalışkan şehri. Ama bunca potansiyele rağmen bu zenginlik Tekirdağlı'ya refah olarak dönmüyor. Çorlu'da, Çerkezköy'de binlerce insan
3 var diye üretirken geçim derdinde. Süleymanpaşa'da emekliler ay sonunu getiremiyor. Malkara'da köyler yaşlanıyor, gençler göç ediyor. Kadınlar yüksek eğitimli ama işsiz. Üniversiteye giden genç sayısı ise Türkiye ortalamasının altında. Bu tablo bir kader değil. Türkiye'nin değil, kendilerinin bekasını düşünen bir avuç muhterisinin yıllardır izlediği yanlış politikaların, adaletsiz yönetimlerin sonucudur. Biz bu gidişatı tersine çevirmeye kararlıyız. Tekirdağ'da, Trakya'nın tüm ilçelerine de bütüncül bir kalkınma vizyonuyla bakıyoruz. Organize sanayi bölgelerinden kırsal mahallelere, üniversiteden limanlara kadar her noktayı kapsayan bir dönüşüm hedefliyoruz. Gençlerin iş bulabildiği, kadınların hayatın her alanında eşitçe var olduğu, köylünün de, kentlinin de kendini dışlanmış hissetmediği bir Tekirdağ kuracağız. Bunun için yeni bir yönetim anlayışına, milletimizle el ele yürüyen bir siyasete ve güçlü bir dayanışma ruhuna ihtiyacımız var. Nasıl ki 19 Mart darbesinden beri hep beraber bu kumpasa karşı direniyoruz. Yarın bu cendereden çıkıp demokrasiyi yeniden inşa ettiğimizde de her kararı beraber alarak her taşı beraber kaldıracağız. Ve bu beraberliğimiz bizi umutlu yarınlara koşar adım götürecek. Bu konuda geride kalana, tökezleyene el uzatacak kimseyi arkada bırakmayacağız. İnadımızı, cesaretimizi, umudumuzu elimizden almalarına izin vermeyeceğiz. Her şey çok güzel olana kadar o güne dek mücadeleye devam. Ekrem İmamoğlu. Saygılarımı sunuyorum Tekirdağ. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz Tekirdağ İl Başkanımız Levent Gündoğdu'ya. Trakya'nın güzel insanları sizleri selamlamak üzere. Bizleri yalnız bırakmayan önceki dönem genel başkanımız Hikmet Çetin aramızda. Bizleri daha fazla bekletmeden şimdi buraya huzurlarınıza gücünü milletten alan Türkiye'nin kararlı ve cesur lideri Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Özgür Özel'i davet ediyorum. Türkiye İttifakı'nın mimarı genel başkanımız Özgür Özel sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Sabahın hala sahibi var, gidecek huzurun geri durma. Yan yana olanlar kızlar, olacak bir gülüm geri durma. Olacak bir gülüm geri durma. Çok teşekkür ediyorum. Bizler Cumhuriyet Halk Partililer sizlerle Tekirdağ'la ve yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan bu güzel insanlarla, bu güzel şehirle gurur duyuyoruz. Bu güzel miting için emek sarf eden ilçe başkanımız Ali Engin'in şahsında tüm ilçe örgütümüze, il başkanımız Levent Gündoğdu'nun şahsında tüm il örgütümüze, bu güzel ilçenin çalışkan belediye başkanı Volkan Nallar'a,
biricik kardeşim, meclisten arkadaşım, Büyükşehir Belediye Başkanımız Candan Yüceer'e, Tekirdağ'ın birbirinden kıymetli, çalışkan 3 milletvekiline, Nurten Yontar'a, Faik Öztürk'a, çiftçinin dostu, bugünkü mücadelemizin, bugünkü çalışmamızın emeğini veren değerli kardeşim, biricik kardeşim, çok sevdiğim dostum İlhami Özcan'a, her birinize buraya verdiğiniz emek için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mavi ile yeşilin koynunda büyüyen güzel Tekirdağ, dışarıdan gelenin ilk uğrak kapısı, Balkanlara gidenin son veda noktası, biricik anneannemin Selanikli akrabalarının güzel şehrine, Balkanların güzel insanlarına, değerli akrabalarıma ayrı ayrı selam olsun. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Biraz önce içeriden dinledim. 3 Kemal'e vurgu yaptılar. Yahya Kemal'e, Namık Kemal'e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e. Askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. 19 Mart darbesinden sonra önce 7 gün 7 gece hep beraber Saraçhane'de direndik. Sonra köprüyü aşıp Maltepe'de İstanbul'a veda ettik. Anadolu'ya merhaba dedik. O günden bugüne Anadolu'da farklı önemli şehirlerde, bazen AK Parti'nin kalesi dedikleri Yozgat'ta, Konya'da, bazen Cumhuriyet Halk Partisi'nin en zayıf olduğu coğrafyalarda, bazen de Tekirdağ gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kale siyaseti bitmiştir. Onun kalesi, bunun kalesi siyaseti son bulmuştur. Yozgat'ta, Van'da, İzmir'de, Mersin'de, Konya'da, Tekirdağ'da kimsenin değil, milletin kalesidir artık. Milletin kalesi. Değerli Tekirdağlılar, karşımızda artık milletin derdiyle dertlenmeyen bir iktidar var. Tek dertleri oturdukları koltuktan kalkmamak, hükümetlerinin devamını sağlamak ve asla iktidardan düşmemek. Oysa demokrasi kimin iktidara geldiğinde ne yaptığına göre şekillenen, belirlenen bir rejim değildir. Demokrasilerde gelince ne yaptığınıza bakmazlar. Kazanınca ne yaptığınıza bakmazlar. O kolay. Önemli olan kaybedince ne yaptığınızdır. Karşımızda 23 yıldır girdiği seçimlerden birinci çıkan ve ülkenin kurucu partisinin ta 1950'lerde seçimleri ilk kez kaybettiğinde yaptığını yapamayan, 23 yılın sonunda
bir kez seçim kaybeden, bunu hazmedemeyen ve bunun için yapmadık kötülük bırakmayan, sandıktan kaçan, milletten korkan bir iktidar var. Sadece kendisini düşündüğü için artık Tekirdağ'ı düşünmüyor, çiftçiyi düşünmüyor ve kibirden gözleri dönmüş, cam kulelerden, sırça köşklerden, fil dişi kulelerden millete yukarıdan bakıyorlar. Sizleri o bulundukları fil dişi kulelerden karınca gibi görüyorlar, ezmeye kalkıyorlar. Buradan Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Milleti karınca gibi ezemezsin. Karıncanın kardeşi var, o da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Tekirdağ'ı yok sayıyorlar. Türkiye'de toplam vergiyi 10 şehir toplam verginin %87'sini ödüyor. Tekirdağ da bunlardan bir tanesi. Tekirdağ geçen sene 2024 yılında tam 75 milyar lira vergi ödedi. Ama aynı yıl bu iktidar Tekirdağ'a sadece 17 milyar liralık ödenek ayırdı, 17 milyar liralık hizmet yaptı. Yani verdiğinin 5 veren 1 alan, verirken Tekirdağ'dan alırken kepçeyle alan, Tekirdağ'a verirken çay kaşığını bile çok gören bir iktidarla karşı karşıyayız. Tekirdağ bir damla suya muhtaç. Tarım arazilerinin sadece %5'i sulanabiliyor. Barajlar, göletler yetersiz. İktidarın 112 milyon lira gereken Ahmetlikli göleti için bu sene 1000 lira, yani iz ödenek olarak 1000 lira koyduğunu, 117 milyon lira gereken Emir Yakup göleti için de 1000 lira koyduğunu ve eskiden 10 metreden su çıkan bu topraklarda artık 500 metreden su çıktığını, Tekirdağ'ın su sorunu için sadece 1000'er liradan 2000 liralık iz ödenek bırakanların artık Tekirdağ'da izlerinin olmadığını, Tekirdağ'a gelip de size bakacak yüzlerinin olmadığını hepimiz gördük, Türkiye gördü artık. Erdoğan 2011'de bu meydanlara geldi, Tekirdağ'a geldi, Ergene'ye geldi. Dedi ki nasıl Haliç'i temizlediysek Ergene'yi de o şekilde temizleyeceğiz. Bakın o günden bugüne işte size Erdoğan'ın verdiği tertemiz Ergene sözü. İşte Erdoğan'ın Ergene'ye gösterdiği saygı, verdiği sözün karşılığı budur. Ergene'yi 14 sene önce yüzeceğiz, su sporları yapacağız diye kandıranların Ergene'deki yüzleri budur. Ergene'yi kandıranların Ergene'yi getirdiği nokta budur. Bunu milletvekillerinize emanet ediyorum. Hiç unutmuyorlar, hiç unutturmuyorlar. Ama Ergene'yi temizleyecek olan da, Türkiye siyasetini temizleyecek olan da Cumhuriyet Halk Partisi'nden başkası değildir. Ergene Devlet Hastanesi'nin yerinde tam 5 senedir
bir çukur ve bir tabela var. Tekirdağ'ın tek istediği yatırım ama tek gördüğü şey nankörlüktür. 19 Mart'ta Merkez Bankası tarafından satılan 60 milyar dolar Tekirdağ'ın ihtiyaç duyduğu tüm yatırımların 30 katından fazladır. Bunun için Tekirdağ para bulamayıp Ekrem Başkan'a darbe için 30 katını harcayanlardan hesap soracağız hep birlikte. Hesap soracağız. Bu ülkede çiftçi yoksa ekmek yoktur. Tekirdağ'ın çiftçisi perişan durumdadır. 23 yılda çiftçi sayımız 500 bin azaldı. Bu iktidar geldiğinde 2,8 milyon çiftçimiz vardı. Bugüne kadar nüfusumuz 20 milyon arttı. Ancak çiftçi sayımız 500 bin artacağına 500 bin azaldı. Bu iktidar döneminde olması gereken 1 milyon çiftçi kayıptır. Maalesef bu iktidar geldiğinde çiftçilerin ortalama yaşı 30'lardaydı. Şimdi ortalama çiftçi yaşı 58'dir. Genç çiftçilere gelecek sene sorulduğunda 4 genç çiftçiden 3'ü asgari ücretli bir iş bulursam bir daha tarlaya girmem, ekmem, dikmem demektedir. Türkiye tek başına kendi kendine yetebilen ülkelerden biriyken bugün tarımda da hayvancılıkta da artık bu mesleği yapmak isteyenlerin kalmadığı, duranların pişman olduğu, borç batağında yüzdükleri ve evlatlarının asgari ücrete bile razı olup buralardan kaçtıkları bir hale dönüşmüştür. Size buradan son diyeceğimi baştan söyleyerek çiftçilerle ilgili durumu özetleyeyim. Elbette o sandık gelecek. O sandıkla beraber yeni bir cumhurbaşkanımız olacak. O cumhurbaşkanı sonuncusu gibi çiftçiye, köylüye al ananı da git diyen değil, birincisi gibi köylü milletin efendisidir diyen birisi olacak. Bugün Türkiye gıda enflasyonunun en yüksek olduğu Avrupa ülkesi. Bütün Avrupa'da ortalama gıda enflasyonu yılda %3. Oysa Türkiye'de %33. Böyle bir ülke, bolluğun, bereketin çok olması gereken bir ülke %33 gıda enflasyonuyla uğraşıyor. Geçen sene yağmurlu, bereketli, dolulu bir günde buğday fiyatları ile ilgili Ayrabolumuzda hep beraber miting yapmıştık. Geçen sene buğday fiyatı 9 lira 25 kuruş açıklanmıştı. 1,5 liralık takviyeyle birlikte çok büyük sıkıntılar çekilmişti ve bu sene için en az 16,5 lira buğday fiyatına ihtiyaç vardı. Ama maalesef buğdaya 13,5 lira fiyat verdiler. Geçen sene 9,25 verdikleri fiyatı bu kadar artan maliyetlere rağmen mazot maliyetine, gübre maliyetine, işçilik maliyetine rağmen 13,5 lirada bıraktılar ve buğday üreticisini perişan ettiler. Bakın,
elimde kilosu 13,5 lira olan buğday var. Bu buğdaydan kilosu 13,5 lira olan buğdayı satıyorsunuz ve bunun sonucunda 1 kilo buğday satarak 250 gramlık bir ekmek bile alamıyorsunuz. 1 kilo buğdayla bir ekmek aldırmayan bu hükümete yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Faik Bey'e zaman zaman Faik Bey'i haksız eleştirirler. Ben de derim ki bu ülkeyi krize sokarsınız, Faik Bey çıkarır. Ekmeğinizi Faik Bey'e emanet ettik. İktidarımızın tohumlarını Nurten Hanım'a emanet ediyoruz. Nerede Faik Bey'in ekmeği? Faik Bey, bu ekmek büyüyecekse sen büyüteceksin, sen büyüteceksin. Kuraklık ve don felaketi Tekirdağ'da üreticiyi vurdu. Buğdayda, üzümde, şeker pancarında yaşanan kayıplar bu ülkede çiftçilerin canına tak ettirdi. Bu iktidar maalesef zararları karşılama noktasında son derece isteksiz. Buradan iktidara sesleniyoruz. Böyle iktidar olunmaz. Böyle hükümet olunmaz. Bu kadar zarar verken çiftçiler, köylüler böyle yalnız bırakılmaz. Çekilin kenara. Çiftçilerin, köylülerin, hayvancılıkla uğraşanların dostları gelsin. Halkın Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi gelsin. Millet bir rahat nefes alsın. Peki, ben sizi anlaştırayım. Bir slogan atmak istiyorlar. Herkes başka bir slogan atmak istiyor. O yüzden önce şunu söyleyelim. Kurtuluş yok. Harikasınız. Bu tarafta şey demek istiyormuş. Erdoğan'a, hükümete bir çağrıları var. Diyorlar ki hükümet istifa, hükümet istifa, hükümet istifa, hükümet istifa, hükümet istifa, hükümet istifa. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Tekirdağ'ın derdi çok. Tekirdağlı üreticiler çok çalışırlar, çok rekor kırarlar, verimde rekor kırarlar, hasatta rekor kırarlar ama maalesef o rekorların kırıldığı, çok paraların kazanıldığı, geçimin iyi olduğu, traktörlerin yenilendiği, tarlaların alındığı, 3 gece 4 gün düğünlerin yapıldığı günler maalesef çok gerilerde kaldı. Ama buradan hepinize söz veriyoruz ki o günleri geri getireceğiz. Andolsun ki geri getireceğiz. Andolsun ki geri getireceğiz. Maalesef Türkiye bu sene yurt dışından sığır ithalatında dünya şampiyonu oldu. 10 yılda toplam 8 milyar dolar canlı hayvan ithalatına para ödendi. Besici Uruguay'dan dana alıp satsa 6.000 lira para kazanıyor. 6.000 lira. Ama kendi besleyip
büyüttüğünde 36 bin lira zarar etti bu sene. Kendilerine yerli ve milli diyenler Uruguaylı çiftçinin ürettiğine dünyanın parasını verip kendi yerli, milli, alnının terini akıtan üreticimize zarar ettirdiler. Hayvancılıkla da uğraşsa, besicilikle uğraşsa, süt üreticiliği de yapsa, buğday da üretse, pamuk da, çaydan narenciye de, Türkiye'nin yanındaki, dört bir yanındaki çiftçilere sesleniyorum. Bu iktidar sizin düşmanınızdır, dostunuz Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Yüzünüzü güldürmeye geliyoruz. Bugün çiftçi üretiyor ama kazanamıyor. Çiftçinin ürettiğini asgari ücretli emekli alamıyor. Bir yanda servetine servet katanlar var. Diğer yanda her geçen gün biraz daha yoksullaşanlar var. Türkiye tarihinin en büyük gelir adaletsizliğini yaşıyoruz. Yıllardır hep o yıllarla anılan krizler vardır. Hatırlayın 94 krizi, 2001 krizi, 2008 krizi gibi. Bu krizler o yıl bilemediniz takip eden yıl atlatılır geçerdi. Ancak 2018'den beri Türkiye bir krizin içine girdi ve çıkamıyor. Çünkü krizin yılla ilgisi yok. Krizin getirilen sistemle ilgisi var. Bu krizin bir tane sorumlusu var. Her şeyi ben bilirim diyen, ben ekonomistim diyen, dış politikayı ben bilirim diyen, çiftçiye, üreticiye had bildiren, herkese sataşan, tepeden bakan tek adam Erdoğan bu krizin tek sorumlusudur. Bu yüzden Türkiye'nin içinde bulunduğu kayıp yıllardan kurtulmak için, ileriye umutla bakabilmek için, buğdayını üretip de sattığında borcunu kapatabilmek için, borçlu kalmamak, faiz altında ezilmemek için, ürettiğin sütten para kazanmak için, besicilikten para kazanmak için, ayçiçeği üretince para kazanmak için bu iktidarın değişmesi lazımdır, değişmesi şarttır. Bunun için buradan hep bir ağızdan sesleniyoruz. Ey Erdoğan! Ey Erdoğan! Ben halkım! Ben milli iradeyim! Adayımı bırak! Sandığı getir! Adayımı yanımda! Sandığı önümde görmek istiyorum! Sandık gelecek! Bu iktidar gidecek! Ve Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu olacaktır. Bu iktidarın gitmesinde bakın en çok kimin menfaati var? 2002 yılında asgari ücretli aldığı asgari ücretle 7 çeyrek altın alıyordu. Bugün asgari ücretli aldığı asgari ücretle sadece 3 çeyrek altın alabiliyor. Her asgari ücretli
her asgari ücretli her ay 4 çeyrek altın zarardadır. Yine bu iktidar geldiğinde her emekli, en düşük emekli maaşını alan emekli 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün en düşük emekli maaşı 2 çeyrek altın alıyor. Bu iktidardan önce 8, bu iktidar döneminde 2 çeyrek altın. Bu kayıba can dayanmaz. Ben altın hesabı yapınca Erdoğan bazen diyor ki altın hesabını bırak. Bırakalım. Buradayız. Tekirdağ'dayız. Ayçiçeğin, çiçek yağının ana vatanındayız. Sadece bir seneye baktım. Bir seneye. 5 litrelik teneke ayçiçek yağı. Geçen sene 295 liraymış. Bu sene 450 lira olmuş. %52 zam almış. Geçen sene asgari ücretiyle 58 litre ayçiçek yağı alırken bu sene 49 litre alabiliyor. Yine aynı hesapla geçen sene bir emekli maaşıyla 42 litre ayçiçek yağı alırken bu sene 32 litre alabiliyor. Asgari ücretli de 9 litre. Emeklide 10 litre kayıp var. Ey asgari ücretliler, ey emekliler, evinize, mutfağınıza bir hırsız dadanmış. Çeyrek altınlarınızı, sofranızdan yağınızı, ekmeğinizi, sütünüzü, emeğinizi çalıyorlar. Bu hırsızlara bundan sonra geçit vermeyin. Bu iktidarı gönderin, ekmeği de kurtarın, emeğinizi de kurtarın. Geçen hafta ilk kez mazot 50 liraya geldi. Mazot 50 liraya gelince grup toplantısında dedim ki bakın eskiden şöyle bir durum vardı. Mazota zam geliyordu. Bundan bizler şikayet ediyorduk. Birileri AK Parti'yi savunacak ya, fark etmez. Ben zaten 50 liralık mazot alıyorum diyordu. Bakın o günden bugüne Tayyip Erdoğan asgari ücreti mazota vurup 445 litre mazot alıyor demişti. O günden bugüne alınabilen mazot 390 litreye düştü. 5 günde 55 litre mazot kayba uğradı. İşte size 50 liralık mazot. Ben 50 liralık mazot alıyorum diyenlere bir haftadaki kaybı bir kez daha gösteririz. Memleketi bu hale getirenlere, çiftçileri bu hale getirenlere yazıklar olsun. Bunun hesabını hep beraber soracağız. Bugün ben de seni seviyorum. Bugün memleketin dur bir şey diyor. Ben arka taraftakilere kızıyorum normalde. Ama burada kızamayacağım çünkü ön tarafta yer kalmamış size. Helal olsun Tekirdağ'ımıza, helal olsun. Bugün Tekirdağ'da bir çerdövere bindik. Buğday hasatı yaptık. Dediler ki
Ne hesabı yapacaksın Tekirdağ'da? Dedim ki altın söyleriz, mazot söyleriz, ayçiçek yağı söyleriz. Benim bir akraba dedi ki bir araba hesabı yap be yahu dedi. Dedim nasıl araba hesabı yapacağız? Dedi ki Tayyip Bey diyor ki dedi arabanın deposu şu kadara doluyor, bu kadara doluyor. Artık dedi araba alabilen mi var? Bir araba hesabı yap. Kendi yapmış, söyledi. Baktım şaşırdım. Öyle bir hesap yapmış ki Bulgaristan, Yunanistan, Romanya'dan bir hesap yapmış. En uygun araba diyor Renault Clio. Çok uzağa gitme diyor. Şurası Yunanistan diyor. Doğru mu gösteriyorum? Bu tarafta mı Yunanistan? Sonra dalga geçerler. Bulgaristan'ı bilmez, Yunanistan'ı bilmez, ters gösterdi derler. Doğru gösterdim mi? Her gün bir yere gidiyoruz. Tersimiz şaşmasın değil mi akrabalarım? Diyor ki Yunanistan'da diyor asgari ücretli 20 ay çalışınca 01 Renault Clio alıyormuş. Bulgaristan'da 35 ay çalışınca 35 asgari ücret bir Renault Clio alıyormuş. Romanya'da daha ötede 21 ay çalışınca Renault Clio alıyormuşsun. Almanya'da Hans 8 aylık maaşını verdi mi Renault Clio alıyormuş. Türkiye'de Hans 8 ayda alıyor ya. Bizim Tekirdağlı Hasan abi 67 ay çalışınca bir Renault Clio alıyormuş. 67 ay. Tayyip Bey Almanya'da 8 asgari ücret bir araba alıyor. Türkiye'de 67 asgari ücret bir araba alıyor. Sen halen daha arabanın deposuna asgari ücretli kaç paraya doldurur onu hesabını yapıyorsunuz. Türkiye'de emeği bu kadar ucuzlatan, emeği bu kadar sömüren, asgari ücretlinin, emekçinin alnının terini bu kadar sömüren bir iktidar gelmedi. Bundan sonra da gelmeyecek. Bunları göndereceğiz. Alın terinin kıymetini bilenleri getireceğiz. Ekonomiyle ilgili son olarak şunu söylemek isterim. Bursa'dan beri başladık. Bütün Türkiye'den aynı çağrıyı yapıyoruz. Geçen seçimlerden önce oy alabilmek için asgari ücreti yılda 4 sefer zamlayalım diyen Tayyip Erdoğan geçen sene hiç ara zam yapmadı. Emekli maaşı ise 14.500 lira gibi açlık sınırının bile neredeyse yarısında kaldı. Temmuz ayında hem emeklilere seyyanen zam yapılması için hem de asgari ücrete ara zam yapılması için büyük bir mücadeleyi veriyoruz. Bunun için emekçiler Bursa'dan başlayarak meydan meydan bizimle birlikte ara zam hakkımız söke söke alırız diye seslerini yükseltiyorlar. Şimdi Tekirdağ hazır mı? Ara zam. Oldu ama Tekirdağ'ımıza yakışmadı. Ben Tekirdağ'ın Türkiye rekorunu kıracak bir ses çıkaracağına inanıyordum. Bu o ses değil. O yüzden emekçiler için bir kez daha sesleniyoruz. Ara zam! Hakkımız söke söke alırız.
Helal olsun hepinize, yürekten alkışlayın şimdi kendinizi. Cumhuriyet Halk Partisi, halkın partisi bu demek. Çiftçinin, hayvancılıkla uğraşanın, asgari ücretlinin, emeklinin derdiyle dertlenen demek. Esnafın halini düşünen demek. Bir tarafta onların hakkını savundukları bakan evlatları, işte bu Süleymanpaşa Meydanı'nda vatandaşın hakkını savunan vatan evlatları. Hepinizle gurur duyuyoruz. Hepinizle. Dünyada olup bitenleri çok dikkatli okumak, çok dikkatli takip etmek lazım. Bölge tekinsiz ve kırılgan bir tedirginlik çağı içindeyiz ve her geçen gün işler daha da kötüye gidiyor. Rusya-Ukrayna savaşı hemen üstümüzde, hemen aşağıda çok iyiye gidecek diyen ama istikrarsızlığa sürüklenen bir Suriye var. Filistin'de katliamlar bitmiyor. İsrail'in Filistin'e yaptığı soykırımı bırakın kınamak, teşvik eden, takdir eden bir Amerikan yönetimi var. Trump gelmiş, deli taklidi yaparak bu Gazze güzelmiş, buraya kumarhaneler kuralım, buraya güzel oteller yapalım, Filistinliler de başka ülkelere gitsinler diyor. Bir yanda soykırım, bir yanda teçhir, ama esas hesap Gazze'nin önündeki Avrupa'ya 100 yıl yetecek ve bizim de Kıbrıs'ımızın da söz sahibi üzerinde olması gereken hidrokarbon yatakları var. Bu büyük oyunu dünyanın çeşitli ülkeleri İsrail'le birlikte planlıyorlar ve Türkiye'ye burada çok küçük, iç politika açısından işe yarayabilecek ama orta ve uzun vadede Türkiye'ye büyük kaybettirecek bir plan yapıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti nükleere de karşıdır, bölgedeki yeni bir savaşa da karşıdır. Bu Amerika'nın gelip de müdahale ettiği hiçbir ülkeye istikrar gelmedi, demokrasi gelmedi. Allah gani gani rahmet eylesin. Deniz Baykal ve 22. dönem milletvekillerimiz mani olmasalardı 1 Mart tezkeresiyle Amerikan askerleri Irak'a gitmek üzere Mersin'den gelecek ve bir daha gitmeyeceklerdi. Amerikan postalları Anadolu'yu kirletecek, Irak'ı işgal edecek, 1,5 milyon Iraklının, Müslümanın ölümünden sorumlu olacaktık. O günden beri ne Irak'ta, ne Libya'da, ne Afganistan'da, ne Suriye'de, ne de şimdi giriştikleri İran'da elbette demokrasi yok, olmalıdır. Seçimler yapılmalı. Bu ülkelerin demokratik seçimleriyle seçilecek yönetimleri bu ülkeleri yönetmelidir. Ancak bu ülkelere güya istikrar getireceğiz diye gelenler buraları talan etmek, istikrarsızlığa sürüklemek, Müslüman kanı akıtmak ve istikrarsızlık bırakmak dışında bir şey yapmadılar. Biz bu kaosa karşıyız. Ancak dünden beri görüyoruz. İsrail'in İran'a yaptığı saldırılar, İsrail'in daveti üzerine Amerika'dan kalkan B-2 uçakları İran'da nükleer tesisleri vuruyorlar.
bu nükleer tesislerin müzakere yoluyla denetlenmesi, diplomasiyle kontrol altında tutulması, sadece zenginleştirilen uranyumun enerjide kullanılması, atom bombasına, nükleer silaha dönüşmemesi bizim savunduğumuz bir gerçekken, uluslararası hukuka aykırı biçimde kıtalar ötesinden gelip diplomasiye imkan vermeden İsrail'in çılgınlığının peşine takılarak hem bir bölge savaşını, bir dünya savaşını başlatabilecek sorumsuzluğun, hem yanı başımızda ortaya çıkabilecek bir nükleer sızıntının karşısında durmak gerekirken, bugün ülkeyi yöneten iktidar Netanyahu'yla sözde kayıkçı kavgası yapmakta ama onu şımartan, arkalayan ve dün akşamki uluslararası hukuku hiçe sayan saldırıyı yapan Trump'a ağzını açmamakta, sanki olan biten Trump'sız oluyormuş gibi kulağının üstüne yatmaktadır. Buradan Trump'ı kınayamayan Erdoğan'ı ve AK Parti yönetimini kınıyoruz. Türkiye'nin yanı başında hukuksuz operasyonlara, sağlığımızı tehdit edecek nükleer sızıntı tehlikelerine, başlayacak bitmeyecek savaşlara, hepimize kaybettirecek yeni ekonomik krizlere karşı duruyoruz ve AK Parti iktidarının yapmadığını, yapamadığını açıkça söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı bu saldırıyı kınıyoruz, kınıyoruz, kınıyoruz. Elbette iç cephe güçlü olmalıdır. Ama iç cepheyi güçlendirmenin yolu ülkeyi demokrasiden uzaklaştırmak, ana muhalefet partisini şeytanlaştırmak, iftiralarla, hakaretlerle, haysiyet cellatlığıyla, ailelerle uğraşarak bir siyasi partiye düşman hukuku uygulamak, muhalefeti bir engel, muhalefeti yok edilmesi gerekenler olarak görerek iç cephe güçlendirilmez. Cezaevlerinin iç avlularını gazetecilerle, öğrencilerle, muhaliflerle doldurarak iç cephe güçlendirilmez. En son gazeteci Fatih Altaylı'yı dünkü bir cümlesinden tutukladılar, hapishaneye koydular. Yanlış yaptılar. Gazetecileri tutuklayanları, öğrencileri tutuklayanları, belediye başkanlarımızı, arkadaşlarımızı tutuklayanları kınıyoruz ve şunu söylüyoruz. Cezaevlerinin iç avlularını doldurarak iç cepheyi güçlendiremezsiniz. İç cephenin gücü demokrasiden geçer, demokrasiden geçer, demokrasiden geçer. Ön taraf diyor ki hak, hukuk, adalet. 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 Bir yandan yerliyiz, milliyiz diyenler, seçim gelirken Altay tankı gösterenler, hepimizin gurur duyduğu Kaan'ı bir uçurtup indirenler,
F-35 projesinden çıkma pahasına S-400 alanlar ve Türkiye'yi savunmada büyük bir sıkıntıya sokanlara sesleniyoruz. 20 yıldır tek uçak filomuza katılmadı. F-35'ten S-400 meselesini iyi yönetmediğiniz için kovuldunuz. F-16'larımıza gerekli revizyonların, iyileştirmelerin yapılmasını dahi sağlayamıyorsunuz. Altay tankının motorunda sorun var. Kaan'ın artık hızla filoya katılması lazım. Bu konuda söz söyleyenler, sözle peynir gemisini yürütenlere buradan sesleniyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi güçlü ekonominin de, güçlü milli güvenlik politikalarının da, güçlü savunma sanayinin de teminatıdır. Cumhuriyet Halk Partisi güçlü Türkiye'nin kurucusu, önümüzdeki yüzyılda güçlü Türkiye'nin tek teminatıdır. Hepimiz sizlerle, hepimiz birbirimizle gurur duyuyoruz. Çünkü bu meydanda birbirini sevmeyen, ülkesini sevmeyen, bayrağını sevmeyen, Atatürk'ü sevmeyen kimse yok. Bu meydanla gurur duyuyorum. Biliyorsunuz 19 Mart'ta bir darbe girişimine muhatap olduk. Öncesinde söylemiştim. Bu ülkenin gelecek iktidarına, gelecek hükümetine, gelecekteki Cumhurbaşkanına darbe girişimi var diye. Biz buna karşı Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğimiz gün onlar da Cumhurbaşkanı adayımıza darbeye kalkıştılar. Cumhurbaşkanı adayımızı alıp 4 gün nezarethanelerde tutup ardından Silivri zindanına koydular. Bugünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmişte bugün Ekrem Başkan'a yöneltilen bütün suçlamalardan yargılandı. Ama bir sabah kapısına polis arabaları gelmedi. Sabah 6'da alınıp da nezarethaneye götürülmedi. Bir gün gözaltında tutulmadı. Yargılandı ama bir gün tutuklanmadı. Ceza aldı, görevine devam etti. Ne zaman Yargıtay onun cezasını onayladı, telefonla çağrıldı. Saraçhane'de mitingle uğurlandı. Davul zurnayla teslim oldu. Hapsi o şekilde yattı. Buradan bütün AK Partililere sesleniyorum. Geçmişte bir gün polisle alınmayan, bir gün gözaltında olmayan, bir gün tutuklu kalmayan, bugün kendisine edilmeyeni geleceğin Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanı adayımıza, Ekrem İmamoğlu'na yapmaktadır. Dünün mazlumu bugünün zalimi olmuştur. Ama korkunun ecele faydası yoktur. Sandık gelecek, bu milletin takdiriyle Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacaktır.
Meydanda yine çok kıymetli iki fikir var. İnşallah Tekirdağlılarla Ergeneliler değil bunlar. Çok kıymetli iki fikir var. Bir tanesi diyor ki, ya belediye başkanımızdan, Cumhurbaşkanı adayımızdan öyle çok korktular ki 31 yıl önce devletin verdiği, mühürlediği diplomayı yok saydılar. Oysa bizim diplomamız var, onun yok diyor ve şöyle sesleniyorlar. Sayın Erdoğan, hani diplomayı sorgu motorundan kaldırdın da sorgulanınca bulunamıyor ya artık İstanbul Üniversitesi'nde. Diploma öyle sorgulanmaz. Bak Tekirdağlılar nasıl sorguluyorlar diplomanı, senin diplomanı. Diplomasız. Sayın Erdoğan, Ekrem İmamoğlu üniversiteli arkadaşlarıyla iftar yapıyor. Arada toplanıyor, yemek yiyor. 11'erden maç yapıyorlar. Senin tavla oynayacak bir üniversite arkadaşın var mı ya? Çağır bir görelim. Çağır bir görelim. Buradan Tekirdağ'dan Erdoğan'a sesleniyoruz. Pardon, Türkiye'ye sesleniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tavla oynamak istediği için kendisinin üniversiteden bir arkadaşı aranmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nde Tayyip Erdoğan'la üniversite yıllarından fotoğrafı olan bir kişi aranmaktadır. Acilen başvursun. Var mı? Var mı? Adamın tavla oynamaya bir tane üniversite arkadaşı yok. Ekrem İmamoğlu'nun helal diplomasını iptal ettirmeye çalışıyor. Yazıklar olsun. Bu taraf ne diyordu? Ne diyordunuz? Ne diye bağırıyorlardı? Bu taraf diplomasız Erdoğan derken siz ne diyordunuz? Cumhurbaşkanı. Değerli Tekirdağlılar, öyle günlerden geçiyoruz ki bir iftira attılar. İftiranın içinden çıkamıyorlar. Tam 94 gün oldu, bir tane kanıt bulamıyorlar. 1 lira bulamadılar. 1 lira rüşveti ispatlayamadılar. Ne iftira attılarsa tam terse döndü, mahcup oldular. Ülkenin son anketlere göre bir ara %26 falandı, %22'ye düşmüş bu yalanlarına inananların oranı. Milletin gözünden de düştüler, gönlünden de düştüler. Şimdi bir şeye sarıldılar. Hatırlayın, ilk günler çeşitli ağaç isimleriyle Ladin, Meşe, Çınar diye 3 oduna yalancı şahitlik, iftiracılık yaptırıyorlardı. Gizli tanık diyorlardı. Hepsi boş çıktı. Başka işlere kalkıştılar. İftiracılığa, birbirine iftira atıp oradan kurtulmaya
insanları yönlendirdiler. Ekrem Başkan'ın en yakın dostlarına, Ekrem Başkan'a iftira atması karşılığında özgürlük teklif ettiler. Kadınları küçücük çocuklarıyla tehdit ettiler. Buraya imza atarsan evine gidersin. İmza atmazsan Silivri'ye dönersin. 15 yıl orada çürürsün dediler. Buna evet demeyenleri Türkiye'nin dört bir tarafındaki hastanelere, hapishanelere dağıttılar. 40 kişinin kalacağı koğuşa 55 kişiyi doldurmuşlar. 56.'sı bizim arkadaşımızı yollamışlar. Yerde yatmanın sırası var. Tuvaletin sırası var. En temel insan haklarının, en temel hakların ihlal edildiği yerde insanları bezdirmeye, iftiraya ikna etmeye çalışıyorlar. En son Kandıra'da tuttukları bir arkadaşımızı avukatsız İstanbul'a çağırıp bir savcı değil, bir başsavcı, 3 savcı karşısına geçip sohbet edelim. Doğruyu söyle, imzayı at kurtul. Yoksa aileni de alacağız demişlerdi. O iftiracı olmadığı için 26 yaşındaki evladını alıp bir başka cezaevine, yeğenini alıp bir başka cezaevine koydular. İnsanları kendilerine yaptıkları işkence yetmeyince ailesinin, evladının sağlığıyla, sağlık sorunları olan evladının sağlığıyla tehdit etmeye başladılar. Buradan o başsavcıya, ona bu talimatı verene diyorum ki, AK Parti'yi de, MHP'yi de, Türkiye siyasetini de kendinize mahkum ediyor. Tekirdağ'daki AK Partilinin, Tekirdağ'daki diğer partililerin yüzüne bakamayacağı bir utancı yaşatıyorsunuz. Bu yaptığınızı ne Tekirdağ'da, ne Ordu'da, ne Antalya'da, ne Konya'da, ne Şanlıurfa'da savunamazsınız. Bu kadar zulm ile abad olunmaz. Evlada dokunanın, babaya dokunanın, eşe dokunanın, mertçe mücadele etmeyenin bu milletin gönlünde bundan sonra yeri olmaz. Namertçe saldıranlardan bu millet önüne gelen ilk sandıkta hesap soracaktır. Ekrem Başkanımızın oğlu Selim, 26 yaşında bir kardeşimiz, öyle bir yalan çıkardılar ki MASAK raporunda Selim babasının rüşvet paralarını yurt dışına kaçırmış, şirket kurmuş diye yalan attılar. Bu yalanı ortaya çıkaran avukatımız Mehmet Pehlivan'ı bunları anlatmasın diye apar topar içeriye attılar. Bugün boynumun borcudur ki MASAK raporunda yazan ve kur oyunlarıyla televizyonda çarpıtılan bir takım satılık kalemlerin üzerinde tepindiğinin aksine Selim kardeşimiz 27 yaşında birisi bir yatırım şirketi için yurt dışına gönderdi, kaçırdı dedikleri paranın tamamı şuradaki bir daire parasıdır. 12 milyon liradır. Bu paranın yarısı annesinin bozdurduklarından, yarısı dedesinin yıllardır bankada duran mevduat hesabından aktarılmıştır. İkisinin de analarının ak sütü gibi helal,
paralarının ispatı bankadadır. Yıllardır izi oradadır. Dededen alınan, anneden alınan parayla okuduğu yurt dışında iş kurmaya çalışan, bugün İstanbul için bir yarım daire parası bile olmayan şeye milyarlık yolsuzluk diye laf eden kişiler tamamen büyük bir algı operasyonuyla aileye saldırmaktadır. Buradan gözlerinin içine baka baka gösteriyorum. Erdoğan böyle bir yüzük göstermişti. Tek mal varlığım bu alyansım demişti. Bu alyansa bakın. İleride zenginleşirsem demek ki çalmışımdır demişti. Şimdi bir alyanstan gencecik çocuklarının gemi alması sorulduğunda gemi var, gemicik var deyip oğlunun yaptığı ticarete gemicik deyip bu kadar servetini açıklamayan Erdoğan dururken dedesi iş adamı, babası 30 yıllık iş adamı, servetleri kayıt altında olan Selim'in yarım daire parasından yolsuzluk icat eden yandaş gazetecilere söylüyorum. Bu yaptığınız hak değil, hakikat değil, bu vicdan değil, bu Müslümanlık değil. Bu millet de bunun hesabını soracak. Mahkeme-i Kübra'da, Allahü Teala'da bu iftiranın hesabını soracak. Onu da söyleyeceğim. Önce şunu söyleyeyim. Tekirdağ'da akrabalarımın gözünün içine baka baka Selanikli Sadriye Hanım'ın torunu, Üsküplü Abdullah amcanın torunu Özgür Özel olarak söylüyorum. Ne Selim'in, ne Ekrem'in, ne bir başka arkadaşımızın verilemeyecek hesabı yoktur. Cesaretiniz varsa iddianameyi düzenleyin, mahkemeyi TRT'den yayınlayın. Hodri meydan, hodri meydan, hodri meydan. Olur. Diyorlar ki Cumhurbaşkanı buradan bir gerçeği de söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu, açık açık konuşalım mı, açık açık? Tekirdağlılar, Allah için açık açık konuşalım. Ekrem İmamoğlu hırsız olsa, yolsuzluk yapsa bunlar onu hapse atmaz, aksine baş tacı eder, transfer etmeye kalkarlardı. İmamoğlu böyle namuslu biri değil. Hırsız, yolsuz olsa onu saraya çağırırlardı. Yerin burası derlerdi. Ayakkabı kutularını da al gel derlerdi. Bizde senden çok var derlerdi. Ama o gün bugün bizden 2 tane kasa çıktı. Birinden içinden belediyenin mührü, birinin içinden korumanın 48 tane ruhsatlı silahının 48 tane mermisi çıktı. Bizden kasadan çıkan dolar yok. Bizde ayakkabı kutusu, çikolata kutusu, elbise askısı yok.
onda toplanan paralar yok. Dönemin başbakanının hırsızlık yapan kardeşim olsa kolunu keserim dediği 4 bakan, o bakanların yolsuzluk yapan evlatları yok. Bizde paraları sıfırladım babacım diyen de onu müteahhitlere daire almaya gönderen de yok. Onun için alnımız açık, başımız dik. Çalmadık, çırpmadık. Ancak kendi gibi işi bilenlerin üzerimizde saldığı bir başsavcının iftiraları var. Ama biz bundan çıkarız. Neden çıkarız? Çünkü ahlaki üstünlük bizdedir. Çünkü psikolojik üstünlük bizdedir. Çünkü çoğunluk enerjisi bizdedir. Çoğunluk enerjisi Tekirdağ'dadır. Süleymanpaşa'dadır. Bu meydandadır. Bana soruyorlar. Nasıl oluyor da meydanlar bu kadar kalabalık? Bana soruyorlar. Uzun uzun konuşur Tayyip Bey. 2 kere alkış olur. Meydan fıkır fıkır. Durmuyor. Susmuyor. Miting bitiyor. Evine gitmiyor. Ben diyorum ki çünkü biz güçlüyüz. Çünkü biz haklıyız. Çünkü biz temiz insanlarız. İyi insanlarız. Tekirdağ burada mı? Hep beraber omuz omuza, kol kola iktidara yürümeye hazır mıyız? Tarihin en güçlü, en dinamik, en inançlı, en kararlı seçim kampanyasına var mısınız? Hazır mısınız? Elbette erken seçim istiyoruz. Kasım'daysa Kasım'da, daha erkense daha erken. Ama kaçarlarsa kaçtıkları yere kadar, hiç durmadan, usanmadan, yorulmadan, dünya siyaset tarihinin gerekirse en uzun, en kararlı, en güçlü kampanyasına hazır mıyız? Hep beraber 100 yıl öncesinde olduğu gibi inançla, kararlılıkla, güçle, korkmadan, gerekirse ölümü göze alarak ama teslim olmadan yürümeye hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? O zaman yürüyelim arkadaşlar. Haydi.